Haftayı daha devirdik. Geçen hafta bir iğne atması lazım diyorduk. Mini minnacık bir şey attı. Bizim işaretli bölgemizin destek bölgesine attı ama o destek zayıf bir destek. Şimdi tabii hepiniz benim bu söylemlerimde bana kızacaksınız. Diyeceksiniz ki ya hocam yetti gari ya yetti gari. Olmuyor mu bu işler? Nasıl olacak bu işler diyeceksiniz. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyeceğim ki şimdi hırsızdan imamlık beklemeyin. Olursa zaten değişik bir şey olur. Polisten de hırsızlık beklemeyin. Olursa o da beceremez. Yapamaz yani. Şimdi yani niye söylüyorum bunu? Bir karakteri var. Yani bazı insanlar daha doğru bir yerden gitmeye çalışırlar. Onların doğrusu odur çünkü. Bize göre doğru dediğimiz şey onların doğrusudur. Onlar da inandığı için oraya giderler. Çünkü karakterleri böyledir. Bozamazsın sen o insanı. Bazı varlıklarda e, İlle de ben hırsızlık yapacağım, katillik yapacağım, teröristlik yapacağım, bilmem ne yapacağım diye böyle yaramazlık yapacağım diye uğraşırlar. Onun da karakterini değiştiremezsin. Onlara yapılacak en güzel şey e, gereğini yapmak. Şimdi kripto varlıklarında bir şekilde karakteri var. Bu karakteri oluşturan da yine bizleriz aslında. Toplum. Dünya üstündeki toplum. Az buz bir sayı değil. Çok ciddi sayılar. Şimdi bugün Dunk'un dağılımına baktım. CoinGecko'da e, aynı CoinMarketCap gibi o da böyle bilgilendirme yapan bir site. Dedim ki yani hani neyin ne kadarı nerede şeklinde. En fazla işlem hacmine sahip olan Binance. CoinGecko'ya göre ikinci işlem hacmine sahip olan bakın dünya çapında bir sürü şey var. Borsa var. Terra Classic bir sürü borsada sergileniyor. Alıcısı satıcısı falan var. Ama ikincisi BTC Türk çıktı. Geçmiş şeylerini inceledim. Verimlerini. Hep BTC Türk ikinci. Yani laf şuraya gelecek. Binance'ın içinde de bizim Türkler var. Sizler varsınız, ben varım falan gibi. Dünyanın ikinci büyük borsalarına KuCoin şeyde kalmış. Bizim Türkler pek bulaşmamışlar oraya. Şimdi ortaya ne çıkıyor? Bir toplum hiyerarşisi var, bir toplum psikolojisi var, toplum karakteristiği var. Bir, hiyerarşik olarak kimse kimsenin üstüne çıkamıyor. Ama ve lakin ortaklaşa bir psikoloji var. Bu da kripto varlıkların hangisiyle ilgileniyorsak onun karakterini oluşturuyor. Agresif karakterli, sakin karakterli gibi böyle düşünebilirsiniz. Volatilitesi yüksek olanlar agresif karakterli. Ve dünyanın şu anda sıcak bir ortamdan geçtiğini düşünecek olursak yani her bir tarafta savaşlar bilmem neler kopmuş gidiyor, çatışmalar falan. Lunk'un agresifliği de oradan geliyor. Yani biz neysek onu yansıtıyoruz aslında. Bir anda sinirleniyoruz. Hani bekara karı boşamak kolaydır diye bir laf var. Ama evliye de yani öyle bir döneme geldik. Eskiden öyle değildi. Eskiden evlilikler 40 sene, 50 sene, 60 sene neyse Allah ömür verdikçe sürüp giderdi. Şimdi bakıyorsunuz evleniyorlar 2 saat sonra da boşanıyorlar. Veya boşanmak için şey yapıyorlar. İnsanların şeyi kalmadı. Dirayeti kalmadı. Dayanıklılığı kalmadı. Çok kırılgan, çok aşırı hareketli, tıpkı atomdaki nötronların etrafında dönen e, elektronlar gibi. Bu çerçevede bakacak olursak karakteristik üstünden yürüyeceğim. Teknik analizden değil. Teknik analiz de aslında aynı şeyleri veriyor. Karakteristik üstünden şöyle yürüyeceğim. Şimdi birincisi şu bölümü böyle bir toparlayalım bakalım. Evet. Ondan sonra
Şöyle bir hat görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz hat nereden çıktı? Neyin nesi? Neye göre bu şekilde çizildi? Bu hat ister büyük olsun, ister küçük olsun, herhangi bir sıçramadan sonra oluşacak olan ilk düşü noktasını gösteriyor. Yani düşü hattını gösteriyor, düşüş şeklini gösteriyor. Aslında şu ilki gösteriyor. İlki bizde oluştu bakın. İlki bizde oluştu. Şimdi ikincisi, yani şu kalın olaraktan çizeyim. Böyle kocaman kocaman. Onu da aldım, kopyaladım. Bu şekilde. Buraya da bıraktım zaten. Ekranın sağ tarafında gözüküyor. Kopyalanmış olan, klonlanmış olan hattı bir deneyelim bakalım. Ne olmuş, nerelerden geçmiş. Aynı açıyla hareket ettiğinde işte bakın şu bölgede bu hatta değmeden geri gitmiyor. Hem de dimdik çıkacak. Nereye kadar çıkacak? İlk düşmeye başladığı hattın tepesine kadar çıkacak. Ondan sonra onun belinin kırıldığı bir nokta var. Oraya kadar inip oradan sonra hareket ediyor. Şimdi bunu başka yerlerde görmek mümkün mü diye düşünüyorum. Aynısını buraya da taşıyorum. Bakın şöyle. Burada da yakalamış. İkinci düşü. Dikkatli bakalım. Şöyle iyice açalım. İkinci düşüğü aynısını burada da yakalıyor. Yani bu hatta tam olarak değmeden bırakmıyor. Altı çok boşluksa daha önce hemen hemen aynı seviyeye geliyor. Büyük bir iğneyle. Yine tekrar oraya tam oturmadan bunu bırakmıyor. Yükseliş eğilimindeyiz. Bu tartışılmaz. Ama yapması gereken bir hareketi var. Yani bunu yapmadan bırakmaya hiç niyeti yok. Şimdi buradan yola çıkarak ben 2 tane gösterdim. Alın. Bir tane daha göstereyim. Üçüncüsü tam tepe noktasına şurayla şu noktaya, bakın bunun altında kalmış ama ille de buna değmeden kendini düzeltmiyor. Bakın düzeltme hareketi burada. Şimdi bizim buraya geliyor. Ne demiştik? Aynısını aldık. Bizim bölgemize. Aynı açıyla. Şunu günlüklerden gösterecek olursam daha rahat göreceksiniz diye düşünüyorum. Birbirine paralel olacak şekilde. Yani aynı açıyla klonlanmış olduğu şekilde baktığımız zaman çok enteresan bir noktalar denk geliyor. Evet. Şu bölgeyi çok rahat görüyoruz. Ama bu seferki iğnesi daha da sert gözüküyor. Yani bugün itibariyle değmesi gerektiği noktalar ta 3500'lere kadar iniyor. Ya hocam yapmayın ya, kurban olayım ya. Ya ne yapalım biz şimdi satalım mı yani buradan yani? Ya şimdi tabii kaçtan aldınız, neye göre aldınız, nasıl aldınız? Onun kararını sizler vereceksiniz. Bu iğneyi buraya atmadıktan sonra şu bölgede düzeltme ve yükselme hareketini gösteremeyecek. Peki burası son iğne mi artık? Yani emin miyiz? Bu kadar böyle hani ne oldu? Zaten bir ikili dibini yaptı. Bu ikili dipti. İkinci dibini yaptı. Ben bunu aylar öncesinde söylemiştim. İkili dip, ikili dip, ikili dip deyip duruyordum. Hatırlarsanız. İkili dibini yaptı. Bundan sonrası yükseliş. Ama yükselmeden önce bu hareketi gösterecek. Peki bunu
Huobi borsası, hani geçmişe verisi olduğu için söyleyeceğim. Huobi borsasında çok çok eskilerden böyle bir şeyler yapmış mı? Onları bir kontrol edelim. Aynı şeyler var mı? Hatta 3 saatliklerden bakalım. Sanırım 3 saatlikler bize bayağı verimli bir şeyler verecek diye düşünüyorum. Neredeyiz biz? 2023'teyiz hala. Peki. Şu bölgeyi alacağım şimdi elime. O iğneyi atmış mı? 1, 2, düzelttim. Yukarı çıktım. Şuradan itibaren. Bu sert bir şekilde olursa ki onu gösterebilir miyiz? 4 saatliklerde, 3 saatliklerde pek birleştiremiyorum, bağdaştıramıyorum. O hareketi yapmış. Burada iki tane unsur var. Birisi tam düşü yaptığı yere ilk hani böyle sert düşü 120 dolar seviyesinden iniyormuş gibi düşünün şu alanı. Bu iğnenin ucuna gelmeden yaklaşık olarak destek noktası diyebileceğimiz şu taban bölgesinde destek noktasında hattını belirleyelim. Onu da belirleyelim. Evet. Bu hattın içinde hattan çıkıyor. Ta ki şurada bir kırılım var. Bakın. Kırılımla aynı seviyeye kadar geliyor. Ondan sonra yükseliyor. Ha burada gene bakın bir düşüş var. Bu düşüşe çok çok takılmayalım. Olabilir. Bizde olacak diye bir şart var mı? Onu da kontrol edeceğiz. Nereden kontrol edeceğiz? Buradan. Şöyle şuradan alalım. Şu bölgede. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Ne demiştik? Dedik ki bir desteğimiz var. İşte destek burası. Şurada bir kırılım var bakın. Şu kırılıma kadar geliyor. Tam bu kırılıma kadar geliyor. İşin ucu, özü tam bu tuttuğum noktaya doğru geliyor. Ondan sonra ciddi bir çıkış var bakın. Çok ciddi bir çıkış var. Hani burasının mesela 59 binler olduğunu varsayacak olursam 59 binin üstüne çıkıyor. Hatırlar mısınız? Daha önce de size söylemiştim. Dedim ki arkadaşlar böyle bir 100 binleri falan vurur. 80 binleri vurur. Ama ondan sonra muhakkak bir geri düşüşü var. Ben tahmin etmiyorum ki işte ne bileyim 40-45 binlerin daha altına insin. Ben tahmin etmiyorum demiştim. Fakat inceleme şunu söylüyor. Diyor ki onun altına iniyor. Ne? Esprisi neymiş peki? Destek hattının şu dikdörtgenin 3'te 2 mesafesine kadar aşağı iniyor. Aynısını öbür tarafta da görelim. Destek hattının bakın 3'te 2. Yani bunu Temmuz 2021'de yapmış. Bunu da gelmiş 2022'de yapmış. Ne zaman yapmış? Şubat 2022'de yapmış. Yani şu destek hattının 3'te 2'si kadar da aşağı bir daha inecek sonra. Ama buraya gelmeyecek. Gelmeyecek. Ha şu mesafe çok yakın. Yorucu nokta. Sonraki çıkışa bir bakın. Sonraki çıkış nereye çıkıyor biliyor musunuz? Farkında mısınız bilmiyorum. Dikkatli bakın. Sonraki çıkış bu bölgeyi zirve alacağım. Tam şu iğnenin ucunu almayacağım. Bakın şu iğnenin ucunu almayacağım. Tamam mı? Bu bölgenin çıkışı bak hiç durmaksızın şurada sadece küçük bir dinlenme gap yapıyor burada. Bir dinleniyor. O da buradan geliyor. Bakın buradan geliyor. Ondan sonra devam ediyor. Ta ki dikkatli bakın şu bölgeye kadar. Şu hizaya. Onu da işaretleyelim.
Fark ettiniz mi? Ta ki o bölgeye kadar geliyor. Şimdi bizim 120 dolarda bunu görelim. Nasıl göreceğiz? Bakın şu bölgeyi geçiyor. Buradaki inişteki şu bölgeyi geçiyor. Bunu geçiyor. Bakın aynı inişi burada görüyor musunuz? İşaretleyelim hemen. Bu ve bu. Bunu da birbirine bağlayalım. Peki bizim yükseliş nereye kadar gelmişti? Hatırlayalım. Nereye kadar gelmişti? Şu düşüşün az öncesi. Bakın düşüşün az öncesi. Peki düşüşün az öncesi neresiymiş? Hani böyle ciddi meyve alacağız, çok ciddi meyve alacağız dedim. Ya burada da bir meyve var ha. Şu çıkışta da bir meyve var. O da tatlı bir şey. Onu da söyleyeyim size. Şununla burası özdeşleşiyor. Fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah fark ediyorsunuzdur. Hani çizimler küçük geliyor olabilir, telefonda gözükmüyor olabilir. O manada söylüyorum. Bizim ilk Bismillah'taki meyve noktası bir, farklı bir renkte yapacağım şimdi birazdan. Bir, şurada güzel bir meyve var. Fena değil. Ondan sonra bunun rengini değiştirelim. Böyle kocaman kırmızı bir şey yapalım. Hatta kalınlığı da bayağı kalınmış. Evet. Birincisi bu. Buna bir mi diyeyim? Bir. Heh. Ondan sonra ikincisi de şu. Tamam mı? İkincisi de bu. Oksijen gibi oldu ha. O2. Oksijen gibi oldu. Evet. Birinci bölgemiz bu. İkinci bölgemiz bu. Şimdi bize uyarlayalım. İkinci bölgemiz zaten belli. Birinci bölgemizde nereye kadar çıkıyor? Soru bu. Bakın nereye kadar çıkıyor? Bu ilk düşüşün tepede bir kalınlık oluşmuş ya, böyle kalınca böyle bir gitgeller yapmış çok. Tepesinin hemen hemen ortasına kadar. Yani ben iğne bölgesini satış bölgesi olarak görmek istemiyorum. Ortasına kadar geliyor. Tam şu kırılımın olduğu yere kadar geliyor. Peki. Şimdi bizim burada bakalım. Dikkatli bakın. Düşüşün ortasının dibine kadar getirdik. Demek ki bunun neresine kadar gelecekmiş? İlk meyve bölgemiz çok yüksek demiştim, hatırlarsanız. Çok yüksek. Yaklaşık olarak şu aralıkta bir yerlerde. Yani işte 59 dolarlar seviyesi diyelim mesela. Efendim hadi biraz çok temkinli konuştuk. Bakın daha da aşağı iyice çektim yani. 59 doları buldu. İlk meyve 59 dolara zıplıyor. Zıplama hareketini görüyorsunuz. Zıplama hareketini de görüyorsunuz. Sağlam. Hatta bakın 59 dolar dedim ya. Aslında ne demiştik? Şunun altına kadar. Değil mi? Bakın. Bunun altına kadar. Evet. Burası da yaklaşık olarak kabaca konuşursam 64 dolar. Yani 59-64 dolar arasında bir yerlere geliyor. Bu iğne. Bu alan iğne alanı. Çok sert çıkıyor. Tabii ki ilerleyen dönemde biz bunu şöyle göreceğiz. Birkaç günde çıkacak mesela orayı, o iğneyi birkaç günde düşecek. Yani bir haftalık gibi düşünelim mesela. Lakin buraya çıktıktan sonra inişe bakalım. Bakın buraya çıktıktan sonra hocam bir daha yapar mı? Yapar. Yapmış. Kaç defa yapmış?
destek bölgesinin, taban destek bölgesinin 3'te 2 mesafesi kadar aşağı iniyor. Bunu 2021'de de gösterdi. Şimdi bizim taban destek mesafesine bakalım. Günlüklerden bakacağız. Bakın çok enteresan şeyler yaşayacağız. Çok çok enteresan. Evet. Bizim taban destek bölgemiz kabaca şu. Şu alan. Evet. Bunun da 3'te 2'si neresi? Kabaca şurası. Bakın. 3 aşağı 5 yukarı burası. Aslında hatlar da grafik de kendini orada gösteriyor yani. Ta 60 dolarlardan tekrar 0.0030'lı rakamlar var burada. Çok enteresan şeyler var. Devasa bir olay var. Çok büyük bir olay var. Çok büyük bir olay var. Yani ben buna meyve demek istemiyorum ya. Bu bambaşka bir şey bu. Hocam bu olur mu ya? O yapmış. Kaç defa yapmış bunu? Defalarca yapmış. O kadar enteresan şekilde yapmış yani. Böyle şimdi hanımlarımız var. Kimler var bilmiyorum. Bir sürü hanım arkadaşlarımız da var. Erkek erkeğe de olsak yani. Konuşmak, böyle kaba bir tabirle konuşmak istemiyorum. Ya manyak seviyede yapmış diyelim yani. Yine de kaba oldu ama devasa bir şekilde bunu bize göstermiş. Al, koyu bir şekilde. Düşüş noktası burası. Yani 60 dolarlardan tekrar oraya geliyor. Şu küçücük yerlerde bile bunu size gösterebilirim. Bu küçücük yerlerde artık yani hareket kabiliyetinin neredeyse sıfır olduğu yerlerde. Bakın şurada düşüşü görüyorsunuz. Büyük bir iğne. Hatırlayın. Bizim büyük düşüşümüz de öyle olmadı Mayıs'ta. Dibe kadar geldi. Sonra buradan çıkıyor amcaoğlu. İlk noktaya kadar. Ama çok dar alanda oynadığı için çok dar alanda oynadığı için bakın şu ilk noktayı pas geçiyor iğne şeklinde. Oradan tekrar geri geliyor. Tekrar dibe geliyor. Bu işin formu hani formatik diyorum, formasyon diyorum, bilmem ne diyorum. Formu, şekli, şimali net bir şekilde bunu gösteriyor. O zaman birincisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Şurada bir yerlere bir iğnemiz var. Ciddi bir iğnemiz var. Hani 5000'ler, 4000'ler ne diyeyim absürt seviyede bu iğneyi atacak. Bunun için günlerdir böyle oyalanıp duruyor. Değil mi? Günlük grafikteyiz yani. Dikkat ettiniz mi? Bakın. Günlük grafikteyiz. Geliş bölgesi de ta buralara bir yerlere gelecek. Ondan sonra çok sert bir şekilde ve vadeli bir şekilde çıkış grafiğini de göstermek istiyorum size bu arada. Çıkış hattımız da belirlendi. Şu şekilde çıkıyor bakın. Şu çizgiyle çıkıyor. Bunu kalınlaştıralım. Öyle, evet. Bu hatla çıkıyor. Bunu daha önce burada da yapmış, burada da yapmış, burada da yapmış. Bakın aynı şeyi burada da yapmış. Bu hatla çıkıyor. Şimdi ama önden bir iğnesi var. Bak çok sert ve dik bir iğnesi var. Hani şu çukurlardaki yaptığı hareketlerle, şu çukurlarda yaptığı hareketlerle bakacak olursak burada çok enteresan. Hani ben kademe kademe böyle meyve noktaları falan belirlemiştim. Evet doğru. Hani bu destek direnç hatlarından kaynaklanan. Ama onu gördükten sonra benim dilim damağım evet tıkandı kaldı. Bu kadar yüksek yukarıya doğru hareket edebilmesi için tabii ki aralarda meyveler oluşacak. Kesinlikle oluşacak.
Gap noktaları oluşacak, dinlenme bölgeleri oluşacak, düzeltme ne diyorlarsa yani ismine ne derseniz deyin. Ha Kel Hasan, ha Hasan Kel. Ha Mübarek Hüsnü ya da Hüsnü Mübarek. Fark etmez. Hepsi aynı. Adam aynı adam. Karakter aynı karakter. Kripto aynı kripto. Lung aynı lung. Bir şey değişmiyor. Geçmişinde ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor. Daha büyük ölçekli olarak yapıyor. Dersine de çok güzel çalışmış. Bakın 4 saatliklerde gösterdim. Günlüklerde gözüküyor. Buradan sonrası yok efendim işte bilmem Bollinger bandı şöyle yaparsa da bilmem işte McDe bunu yapar. Ya babacım bunları zaten yapacak. Mecburen yapacak. Onu yapmak zorunda. Bollinger'ler, efendim McDe'ler, efendim RSI'lar, efendim işte böyle aklıma gelmiyor şu anda. Siz sayın bir sürü göstergeler yapılanı ölçüyor. Yapılanından kaynaklı olaraktan bazı hesaplamalarla daha yumuşatılmış, smooth dedikleri yumuşak hale getiriyor. Lakin yapılacağı kim karar veriyor? Grafiğin kendisi karar veriyor. Grafiğe kim karar veriyor? Grafik canlı mı ya? Ruhu mu var? Hayır. Bunlara bizler karar veriyoruz. Şimdi mesela az önce Mehmet dedi ki neydi o tritium mu ne? Şey yapıyor. 7 saat sonra piyasaya çıkacak. Başını gösterecek. Doğacak. Ben söyleyeyim size. Lung'dan mızıldayanlar ki bunlar bir sürü var yani. Az çok siz de biliyorsunuz. Her ihtimale karşı ilk çıkış noktasından dolayı neydi onun ismi? Terra Tritium. Evet doğru. Yanlış telaffuz etmemişim. Terra Tritium ciddi miktarda bir para alacak. Pump yapacak. Benim tahminim bu. O pump'ı yapacak. Akabinde düşerken mübarekler bazı alanlar lan düşüyor ya biz bu kadar çıkar daha da çıkar diyorduk. Boğa başladı diyorduk. Başlamamış deyip muhtemelen bir miktar satışlar yapacaklar ki yukarıda iğnesi olan bir pump karşılaşacağız. Onu fark ettim. Daha önce de böyle şeyler olmuş mu? Gelin bakalım. Lung'da olmuş mu? Bakın. Şu pump'ı görüyor musunuz? Nasıl çıkmış? Nasıl çıkmış? Pump'a bakın. Alın size. İlk çıkış pump. 29 Temmuz, 30 Temmuz. Hatta direkt 29 Temmuz ya. Ne 30'u? Ha, amcam şurada açılıyor. Devasa bir pump yapıyor. Açılış kapanışın kat kat fazlasıyla yapıyor. Pardon hatta açılıyor. Önce düşüyor, sonra yükseliyor, tekrar düşüyor. Ondan sonra belli bir seviyeye kendini getirip yumuşatıp yoluna devam ediyor. Şimdi Tritium'da benzer hareketler sergileyecektir. Ya hocam hepsi böyle mi? 3 aşağı 5 yukarı. Yani diğer kripto varlıkları siz de inceleyin. Hangisini açalım? Bitcoin açalım mı? Meşhur Bitcoin'imiz. O olmazsa olmaz değil mi? Geliyorum. Evet. Bitcoin'deki ilk çıkış pumplarını görüyor musunuz? Hem de aylık bazda bunlar ha. Öyle şey değil. İlk çıkışı bir pump'u var. Yani bunu bir ayda yaptığını düşünürseniz bu büyük bir çıkış. Çok büyük bir çıkış. Hem de sene 2011 bundan 12 yıl önce kriptoların para etmediği zamanlardan bahsediyoruz. 2011'den bahsediyoruz. O dönemlerde yaptığı hareketler çok büyük hareketler. Ne kadar mesela 15 dolarla 2 dolar arasında git gel yapıyor ya. %90 bakın %90 nasıl bizimkisi düştü ya %99 düştü Lung. Aynı şekilde 15 dolardan efendim 2 dolara kadar %90 Bitcoin'de düşüyor. Ve o Bitcoin
bugün 45 bin dolarlarda geziyor. 10 dolarlık ha. Ortasına bakarsam 6 dolarlık Bitcoin bugün 45 bin dolarlarda. Hatta 60 binleri vurdu galiba değil mi? Yanlış değilsem. Yani 10 bin katı. Bin katı olsa 6 bin, 10 bin katı. Ve bu Bitcoin. Şimdi neden söylüyorum bu Bitcoin diye? Ee, Birincisi Bitcoin'in teknolojisi kabul edilmiş en eski teknoloji. Şimdikilerin yani Solana'dan, Cardano'dan, Ripple'dan, Ethereum'dan tutun şimdikilerin hepsi güncellenmiş. Şu anki son teknoloji. Hani böyle uçakları bir karşılaştırırsanız birisi Hürkuş, birisi Kaan. Yani Hürkuş'umuz tabii ki çok değerli. O olmazsa olmaz. Bitcoin'imiz değerli. Olmazsa olmaz. Onun duygusal ayrı bir şeyi var, değeri var. Ama Kaan'ın yerini hiçbirisi tutamaz. Şimdi Bitcoin'le Lung'un karşılaştırmaya kalktığımız zaman da böyle şeyler göreceğiz. Bakın Bitcoin'de de dönem dönem nasıl her boğa sürecinde 1050 dolardan tam bakın burada 147 dolara kadar düşmüş. %90 düşmüş. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Herkes Lung'a saldırıyor. Lung şöyle, Lung böyle. Ya arkadaşım 1000 dolardan 147 dolara düşmüş ya. Ben daha ne diyeyim size? Bir şey diyemiyorum yani. 17.120 dolardan 17.120 dolardan bakın nereye düşmüş? 3.200 dolara düşmüş. %80 düşmüş. Ya bu düşüşler kripto varlıkların doğasında olan bir şey. Keza aynı şekilde 12.369 dolardan 12.370 dolardan geliyorum 3.700 dolara düşmüş. %75 düşmüş. Yani bir hodlcı eğer 2011'den 2013'e yani yaklaşık 2 sene değil mi? 3 aşağı 5 yukarı. 2011'in Ekim'inden 2000 şeye 13'ün aralığına 2,5 sene 2 sene kadar beklediği takdirde e, ne oluyor? Ortasını alacağım. 5 dolardan 1000 dolara Bitcoin için konuşuyoruz ha. Volatilitesi çok yüksek olmayan bir kripto varlık bu. Sakin bir kripto varlık. Kaç katı kazanıyor? 200 katı kazanıyor. Yani siz 1000 lira koyduysanız 200 bin liranız oluyor. 10 bin lira koyduysanız 2 milyon liranız oluyor. Değil mi? 2 milyon. O dönemlerde öyle bir para koyan insan evini, arabasını, sene 2014'ten bahsediyorum. Atını, arabasını, her bir şeyini fazla fazlasıyla alır. Şimdi dönüp geliyorum bizimkine, bizim vatandaşa. Bizim vatandaş da bu, pardon, YTO'yu açmışız. Bizim vatandaş da ilk anda aynı tepkileri göstermiş, yükselmiş. Hatta ve hatta 2020'nin Temmuz'unda piyasaya çıkan bu vatandaş bam demiş 2021'in, bakın 2 sene beklememiş ha. 2021'in Mart'ında nereye ulaşmış? 20 dolara ulaşmış. Nereden ulaşmış? Efendim 0,2 dolardan. Ortasını alıyorum ha. 20 dolara. Kaç katı oluyor? 200 katı. Dikkat ettiniz mi? Çıkış şekillerini. 200 katı. Fakat düşerken Bitcoin sakin demiştim. Bizimkisi agresif demiştim. Hani böyle savaşçı Türk halkı gibi. Öyle diyelim. Bizim coğrafyamız biraz serttir. Şimdi bizimle niye peki özdeşleşiyor? Lan alan satan biziz ya. Bir bakın şu borsaların hacimlerine bakın. Çoğunluk alıcısı Türkiye. Kökünde Türkiye yatıyor. Hani bunun Azerbaycan'ı, Kırgızistan'ı bilmem nesi. Dünya üstündekilerin tahmini konuşuyorum. 1/3, 4'te 1'i Türk. 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 1
Türkümüz, Kürtümüz, Lazımız, Çerkezimiz ne diyorsanız işte yani. Ben ismini Türk deyince orada sakın geçen gün arkadaşım birisi uyardı beni. Ya hocam dedi bu konu biraz dikkat et dedi. Ya ben şimdi bunu söylüyorum. Kamuran'ın da oradan çıksın desin ki abi işte bir Kürtler alıyor desin. Evet doğru söylüyorsun diyeceğim. Yani burada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan insanlarımız alıyor. O zaman bu coğrafyanın insanının karakterini buraya yansıtıyoruz biz. Farkında mısınız? Yansıtıyoruz. Heikki Naşi'de çözemediğim noktalardan birisi buydu. Üçgenimsi bir kırmızı bölge oluşuyor bakın. Ya bu nedir, bu nedir deyip duruyordum. Diğer kripto varlıklarda da var bu. Böyle sert düşüşlerde, çok sert düşüşlerde, uzun vadeli yaklaşımlarda bir taban oluşturuyor. Acayip bir taban oluşturuyor. Çok acayip. Ve çıkışı da aynen şöyle bir V şeklinde, cursor'ı takip edebiliyorsanız eğer, bakın yavaş yavaş götürmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şöyle, şöyle, V şeklinde bir çıkışla çıkıyor. 3 aşağı 5 yukarı, açıları da birbirine yakın. Tam değil ama yakın. Hatta Heikki Naşi düşüş açısının biraz daha üstünde bir agresiflikle çıkıyor. Daha sert, daha dikimsi. Bu bize şunu doğuruyor. Birincisi, düşüşün, büyük düşüşler için konuşuyorum. Düşüşün üstüne çıkacak. Tartışılmaz. Üstüne çıkacak. Ne kadar üstüne çıkacak? Üst sınırlayıcının tabanına kadar. Rakam, hocam hani sen bize hep 90 dolar diyordun. Doğru. 90 dolarda bir iniş çıkışlarımız var. Ama gözler gözükmüyor, göz görmüyor. Bu çıkış o kadar sert oluyor ki bir 60 dolarları görüyoruz dedim. Oradan bam diye bir aşağı iniyor ve büyük bir V hareketi yapıyor. İşte şu V hareketi bu. V hareketi bu. Onu düzeltelim. Bunu düzeltelim. V hareketi aynen şöyle. Bakın. Aynen şöyle. Bu kadar sert. Neredeydi? Şu bölgede. Nereden geliyor dedik? Şuradan geliyor dedik. Değil mi? Unutmayalım bunları. Şuradan geliyor. Evet. V hareketi. Ben dedim ki buranın 3'te 2'si mesafeye kadar inecek dedim. Ama inmedi. Mum çubuk modellemesi inmiyor. Birçok arkadaş da bu konuda şeyleri var. Bir bakış açısı var. İlle de diyorlar inmek zorunda değil. Bazıları diyor ki inecek. Şunu şöyle ortaya alacağız. Unutmayalım. Ve sabitleyelim. Evet. Ya mum çubuk modellemesinde de işte 60 dolarlardan ta ki eğer şu iğneyi görmezsek hani burada 0.005'ler geliyor. 54 binler geliyor. 54 bin. Ondan sonra 1 sent gözüküyor. Şu arada 1 sentle 54 bin var. 1 sent çok büyük bir rakam ya. Bugün hani çoğumuz diyoruz ya hocam 1 sent olsun. Ben dünyaları satın alırım. Evet. Evet. Bugünkü muhabbetimiz bunun üstüne kuruluydu. Ondan sonra şuradan gelen bir hattımız var. Bununla da çok uyumlu çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Şuradan. Tepeden gelen. En tepeden gelen. Mum çubuk modellemesiyle de çok uyumlu çalışıyor. Onu da gördüm. Hani bu şimdi müjde midir, değil midir bilmem. Neden? Bir taraftan diyorum ki 4-5 bin lira düşecek diyorum. İnşallah düşmez diyorum. Ben bunu istemiyorum diyorum. Ama daha önceden bir çizme modelimiz vardı. Aynı o çizme modelinde ille de baş parmağın tırnak ucu değecek şuraya diyorduk. İşte onu değdirmesi lazım diyorduk. Onu değdirecek. Böyle kocaman kocaman hale getirelim. Şu baş parmağın ucunu değdirecek. Şu tabana değdirecek. Neresiymiş o taban?
işte 7300'ler mesela. Değil mi? 3 aşağı 5 yukarı. Yanlış konuşmuyorum. Evet, 6500'ler. Mesela burada böyle gözüküyor. Şeyi konuşursak, iğnelerin uçlarına bakacak olursak işte 5500'ler gözüküyor yani. Çok temiz gözüküyor. Şimdi gelelim bizimkine. Hani kısa şeye, aylık değil de günlüklere. İşte bizim karşımıza bu geliyor. Buraya o iğneyi atması gerekiyor. O inşallah atmasın. Hay benim dilime eşek arası soksun. Ulan şeye döndü benimkisi. Oflu hocaya döndü. Lakin bu böyle bir görüntü var. Bu oluştuktan sonra da küçük bir çizme yapıyor bakın. Şu bölgede olduğu gibi yapıyor. Veya bir yerlerde çizdim demin. Hangisinde çizdim? Buralardan. Ha bakın. Bir kalkış, bir iniş hareketini yapıyor ama o dibe gelmiyor. Tabana gelmiyor. Ondan sonrası kalkıyor. Bir kalkış iniş hareketini yapıyor, bir düzeltmesini yapıyor. Ondan sonrası kalkıyor. Sağlam kalkıyor. Çok güzel kalkıyor. Mükemmel kalkıyor. Peki ne kadar zamanda kalkıyor? Onu da şurada göstermeye çalıştım. Hani şimdi hepinizin sorduğu bir soru var. O soruya geleceğim. Hocam sen şimdi onu bunu geç. Boş boş laf salatası yapma. Bizim Lung ne zaman kaç para oluyor? Zirveleri söyleyebilirim. Bu hatların üstünde çalışabilirsiniz. Ben biraz sonra bunu şeye de atarım. Gruba da atarım bağlantısını. Onun üstünde şu yandaki ölçeklerde oynayarak büyütüp, küçültüp, yaklaşıp ondan sonra ne zaman, kaç para, ne seviyelerde olacak görebilirsiniz. Mum çubuğu değil, bu siyah kalın çubuğu baz alacak olursanız daha verimli bir sonuç alırsınız diye düşünüyorum. 1 dolar ne zaman oluyor? Yani meşhur soru. İşte 90 sent 1 dolar şurada. Yaklaşık olarak Mayıs ortası, Mayıs sonu 1 dolar. 60 dolar ne zaman oluyor? 60 dolar da Temmuz. Temmuz'un sonu. 60 dolar da o zaman. Mum çubuktan bakacak olursam Haziran. Bakın şu ikisinin arasında kocaman 1,5 ay var. Kocaman 1,5 ay var. Haziran'da olabilir, Temmuz ortası da olabilir. Efendim Mayıs'a kadar bekleyen insan Temmuz'a kadar bekleyemez mi? Bekleriz hocam. Tabii ki bekleriz. Ben de beklerim. Yani beklememek saflık olur. Peki hani şu yeşil yeşil çizdiğimiz bölgelerde hiç meyve falan alacak mıyız? Öyle bir niyetimiz var mı? Var tabii ki. Yani destek hattını belirledik biz. Bu çok önemliydi. Ciddi önemliydi. Ondan sonra e, gap'ler var. Minik gap'ler bunlar. Çok sert gap'ler. Atıyorum 3 gün 5 günde düşecek veya ne bileyim 10 günde düşecek, 7 günde çıkacak. Basit gap'ler. Bizim önümüzdeki eğer biz 4 aylık bir süreçten bahsediyorsak, belki de 6 aylık bir süreçten bahsediyorsak, orada yaşayacağımız ne bileyim 10 günler, 15 günler şu anda yaşadığımız gibi diyelim. Çok kazançlı günler. Oralarda ekmek var, ekmek arası köfte var. Ekmek arası köfte de ufak tefek değil ha. 60 sentler, efendim 30 sentler, yarı yarıya. Yani 60 sentte verdin, 30 sentte aldın. Ne yaptın? 30 sent cebine koydun yani. Mal aynı, eldeki miktar aynı. 30 sent de cebinde. 30 sent çarpı 1 milyon. Kiminde 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon olanlar var. 1 milyonla çarpsam yaklaşık olarak 300 bin dolar yapar. Az para değil. 60 dolara geldiğimizde keza aynı şekilde oradan aşağıya düşüş mükemmel ya. Mükemmel ötesi mükemmel. Zaten buralarda çöktü deyip bir daha Jung'a bakmayacaklar. Ve bu süreç o kadar uzun bir süreç de değil. İşte atıyorum mesela Temmuz'u baz alacak olursam e, Kasım ortası. Hadi bilemedim. Aralık başı. Temmuz'dan Aralık'a kadar bir çöküş var.
Temmuz'dan Aralık'a kadar. Ne güzel. Yani bütün herkesin istediği her şeyi söyleyebileceği, yapabileceği, hayal ettiği şeyleri yerine getirmeye çalışacağı, ömrünün yettiğince bir şeyler yapacaklar ya. Ondan sonraki çıkış hani harbiden böyle Allahu Ekber diyeceğiniz bir çıkış. Çok enteresan bir çıkış. Devasa bir çıkış. Ya bu e, ikinci yarıdan itibaren bir çöküş. Bu arada işte kanunlar bayağı bir devreye girecek galiba. Bir sürü insanlar korkacaklar. Vergiler, mergiler olacak. Vay işte ben de kripto yakalarlarsa ne yaparlar bana endişeleri olacak. Bu çöküşü ben ona bağlıyorum. Fakat enteresan bir sert çıkış. Onu neye bağlamak lazım bilmiyorum. Hani temel analizde bir şeyi desteklemek gerekiyor ya. Neye bağlamak lazım? Yani Allah göstermesin. Dile getirmek istemiyorum. Savaşa mavaşa bağlanabilir. Ukrayna'da yaşandı pilot olaraktan. Orada çalıştırıldı yani bu. Bu sistem çalıştırıldı. Lung değil, sistem çalıştırıldı. Şimdi işte ETF'lere onay verecekler. Ha, onay vermezlerse ne olur? Onay verirlerse ne olur? Bu tartışmalar yaşanıyor. Komedi diyorum ben ona. Tek başına komedi. Resmen stand-up komedi yapıyorlar. Her bir banka, Merkez Bankası müdürü çıkıyor. Efendim otorite diyelim biz bunlara. Otorite, devlet başkanları çıkıyor. Başkanlar pek konuşmuyorlar da 3-5 tanesi konuşuyor, ufaklar. Bir kısım işte ülkelerinde pilot bölge seçilmişçesine hareket ediyorlar. Biz diyorlar kriptoya geçtik diyorlar. Ulan nereye geçersen geç diyeceksin. Topunu yani bizim mahalle satın alır yani. Öyle ülkeler var işlerinde. Bu çerçevede şimdi Mehmet'in de görüşlerine yalnız şey yapacağım. Bir yer vermek istiyorum eğer müsaitse. Mehmet Aydın. Hani o çıkışa yönelik bir senaryosu var. Öyle bir senaryoyla geldi. Olmayacak diye bir şey yok. İnşallah da olsun zaten. Olsun. Olsun diye hep beraber dua ediyoruz. Hepimizin ana temennisi de o. Ee, benim naçizane söyleyebileceğim şeyler bunlar. Benim naçizane bir şekilde söyleyebileceğim şeyler bunlar. Eğer bütün çizimleri ortadan kaldırırsak, çıplak haliyle bakarsak bunun zaten aşağıya doğru gittiği aşikar bir şekilde gözüküyor. Net bir şekilde gözüküyor. Hani bakın önceki yaptığı bölgelere bakın. Zirvelerden sonra ne yapmış? Ne yapmış? Bu şimdi yarıya kadar geldi mi? Geldi. Bakın bu da yarıya kadar geldi mi? Geldi. Ondan sonra ikinci tura dönüyor. İkinci tura dönüyor ve sert dönüyor. Çok sert dönüyor. Bu sert hareketleri daha önce de göstermiş. Buyurun. Şurada. Buradan çıktı. Buraya sert bir şekilde geldi. Nereye geldi? Şu tabana geldi. Buradaki taban neresi? Buradaki taban da burası bakın. Mal kendini gösteriyor. Tabana gelecek. 5500. Hocam iğne atarsa ne? Yani 3000'e insin. İğnenin muhabbeti yapılmaz. Yapılmaması lazım yani. Bu tarz yatırımcılar için yapılmaz. Alsatçılar için. Ondan sonra şeyler için. Ne onun ismi? Kaldıraçlarla ilgilenenler için iğneler ayrı bir değeri var. Onlar çok güzel şeyler. Yani düşerken deli kazançlar, çıkarken deli kazançlar. Lakin genel hatlarıyla baktığımızda şu tabanı son kez bir yoklaması gerekiyor. Ama bu yoklama tekrar söylüyorum bir iğne şeklinde. Ondan sonra buralarda tekrar kendini toplayıp şuralardan itibaren yani 8500'lerden itibaren bu civarlarda bir yerlerde 9000 efendim 8000 9000 aralığında bir yerlerden
Tatlı tatlı. Nasıl tatlı tatlı? Aynen şöyle tatlı tatlı. Bakın kalın siyah hafif böyle tam dik olmayacak şekilde ama çıkışı çok temiz bir şekilde kendini gösteren bir hat bize verecek. Ha, bu siyah ben buraya belirledim. Neye göre belirledim? İşte artık burada bir yerde iğnenin gelmesi gerektiğini düşündüğüm için belirledim de. Efendim bu olmaz da şu olur. Arada kaç gün oynuyor? 8 Ocak'tan efendim 30 Ocak'a. Yani bir aylık bir gecikme oluyor mesela. Bilmiyorum yani çok mu önemli, çok mu şey. Ben aldım buraya koydum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Ne bileyim ben. Yaptım işte. Ben yaptım oldu. Siz de başka bir şey yapın. Sizin yaptığınız olsun. İnşallah en iyisi olsun. Konuşma şeklim biraz böyle şey gibi oldu. Heyecandan diyelim biz buna. Heyecanla alakalı. Evet. Mehmet'im şeydeki o senin vermiş olduğun örnekteki direkt çıkış senaryosunda tabanı nasıl buldun? Yani örnek olarak var mı bir dayanağı? Onu anlamaya çalışıyorum. Bakıyorum ona da anlayamadım. Neredeydi? Saat kaçta? Çok mu aşağıdayım? Çok mu yukarıdayım? Ha, şurada. 20.50'de verdiğin. Yani buradan sonra çıkış şeklinde. Onda da uzun vade hareketli ortalamalar kırmızı olan o da zaten düşüş gösteriyor. Ben mi yanılıyorum? Bilemedim. Mehmet'im şu anda dinliyor. Mehmet Aydın, burada mısın? Değilsin. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar olsun. Evet. Kusura bakmayın, misafirlerim var. Onun için bir kenara gittim. Oo, özür dilerim ya. Yok, rica ederim. Sadece dinliyorum, kusura bakmayın. Eyvallah. Bir de Tamam. siz yapınca benim konuşma hakkım sanırım. Mümkün değil. Fazla beni takmayın. Şakadan Yok yapıyorum ama bunları. yani bir dayanak varsa belki inşallah odur diye ben dua ettim hatta. Yok, ben öyle tahmin ediyorum da ama yani fazla bir şey yok. İnşallah senin tahminin çıksın. Vallahi İnşallah. inan bütün kalbimle istiyorum. Ha çünkü ne Yok, kadar erken başlasa o kadar rahat edeceğiz yani hepimiz de. tabii ben hep iyimser olarak bakıyorum. Onun için böyle yaptım. Eyvallah, eyvallah. Eline koluna sağlık o zaman. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. Evet. Arkadaşlar bu konuda bir sorusu olan var mı? Yani doğru bir şekilde aktarabildim mi? Veyahut da bu anlatmaya çalıştığım hareketin çürütmek, yani çürütme deyince ben üzülmeyeceğim ya inanın. Çünkü ne kadar erkene çeksek hah be hele şükür tam daha da iyisini bulduk diyebileceğimiz bir metot var mıdır? Veyahut da anlatmada eksik kaldığım yerler var mı? Sonuçta biz bizeyiz burada işte aile gibi. Hocam iyi akşamlar. En iyisinden olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah var etsin eminim. Vallahi biz sizin sesinizi duyuyoruz, iyi oluyoruz. Yo yo Şimdi benim sesim hala yerinde duruyor artık. hocam şimdi gerçekten anlatımınız güzel anlaşılır oldu. Hatta öyle oldu ki içimizdeki sese de siz e, tercüman oldunuz. Soracağımız soruları da siz kendiniz sordunuz, cevabını da verdiniz. Güzel bir şekilde. Zaman İnşallah. konusunda özellikle. Ben şey söyleyeceğim hocam. Son birkaç gündür gerçi siz de biraz değindiniz ama bu ETF'lerin onaylanmasından sonra geçici bir
Bitcoin'de olsun, altcoin'lerde olsun geçici bir yükseliş olacağı ve ondan sonra tekrardan düzeltme yapacaklar ve bayağı bir düşüş olacakları yönünde bir bilgi kirliliği var. Nedir ne değildir tam da bilemiyoruz. Yani illaki düzeltme olacaktır ama bu ne kadar süreli olacaktır? Benim aklıma şu takıldı bu sefer. Bu gerçek boğayı acaba halvingden sonra mı yapmayı planlıyorlar? Yani insanları iyice de kırıp geçirdikten sonra alttan toplayıp esas boğayı halvingden sonra mı getirmeyi planlıyorlar gibi sorular takılmaya başladı. Hani bir de şu var hocam, yani tabii siz de bahsettiniz, hani moral olarak bayağı bir çöküntüye uğradık ama neticede elden gelen bir şey yok, sabredeceğiz. Hani bir de biz şöyle en kötüsüne hazırlıklı olursak, iyisi olursa zaten cepte. Yani biraz Aynen. kendimizi ona göre hazırlarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine de siz bilirsiniz hocam. Şimdi en kötüsü benim gördüğümü söyleyeceğim. Ben grafikten konuşuyorum eminim biliyorsun. Ben hani Evet, temel analizden değil daha çok grafikten konuşuyorum. Niye? Temel analiz grafiği destekliyor diyorum. Benim tezim bu. Hipotez mi dersiniz, tez mi dersiniz, ne diyorsanız deyin. Yani benim bakış açımdaki şey e, grafik, yani insan toplumları, bunlar 3 kişi 5 kişi değil, binlerce değil, 10 binlerce değil, yüz binlerce, milyonlarca insanın verdiği bir karar bu. Seçim yapıyoruz aslında. Belki de farkında mıyız değil miyiz onu da bilmiyorum. Bence biz seçim yapıyoruz. Ve bu seçimlerde her zaman için belli kanallar çerçevesinde hareket ediyoruz. Sınırlarımızı biliyoruz. Yani sen de mesela bazen yolda giderken birisine sinirleniyorsundur ama cebinden silahı çıkartıp tak ya vurmuyorsun. Yok öyle bir şey. Sınırların var. Şimdi bu sınırlar çerçevesinde konuşacak olursak Bitcoin'in şeyini açtım bu arada. Bitcoin her seferinde şu iki kanal arasında gidip gelmiş. Kanalları biraz kalınlaştıracağım. Daha rahat görelim diye. Ee, nerede? Heh. Bu iki kanal arasında gidip gelmiş. Buradan sonra düşecek mi? Hayır, düşmüyor. Çıkıyor. Daha önceden mesela ben düşmesini öngörmüştüm. Olmaz diye bir şey yok. Tabii ki olabilir ama bütün hikaye şuraya dayanıyor. Onu da gösterelim. Yaklaşık olarak 100 bin, 109 bin. Bu rakamı da unutmayın. 109 bin seviyesinden eğer bir düzeltme alır ise ta ki dip nokta olan 4000'lere kadar çakılabilir. Hocam olur mu ya? Niye? 120 dolardan sıfıra inmeyi gördüğünüzde, ona inandığınızda, yaşadığınızda buna mı inanmıyorsunuz? Bu birincisi. O çakılma yok olma değil. Bakın 4000 dedim ha. Yani 100 binden yaklaşık olarak 109 binden yaklaşık 100 bin puan, 100 bin dolar aşağı iniyor. Tıpkı bizde olduğu gibi. Sonraki çıkışı ise çok sert oluyor. Devasa bir sert oluyor. Ucu nereye gidiyor ben bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Çok enteresan bir yaklaşım var burada. Ve bu iki kanalın arasında git gel yapıyor dedim. Kanalı hiçbir zaman delmemiş. Eğimli olan kanalı hiçbir zaman delmemiş. Biz de 4000'leri değil, muhtemelen düşüş noktası olaraktan şu V hareketiyle yukarıya çıkıp hani boğa boğa diye bağırıp duruyoruz ya, boğa geliyor boğa geliyor, buyursun gelsin. Mayıs'ta efendim veyahut da ne bileyim Temmuz'da, her neyse, bakın Eylül'e kadar da sarkıyor, dikkat edin. Ondan sonra buradan aynı şekilde V hareketiyle geri geldiğinde, ki gelirken o hareketleri yapıyor onu söyleyeyim. Şuraya kadar 40 binlere kadar sabit geliyor. Oradan sonra tak çakılıyor. Nereden görüyoruz bunu? Daha önceki hareketlerinden görüyoruz. Bakın burada da aynı şekilde şurası ne zaman? 8 Ekim 2018. 2018'de de yapmış bunu. Ondan sonra aynı şeyi burada da yapmış. 24 Şubat 2020'de de yapmış. 2 yıl sonra yapıyor bakın. Şimdi bunun üstüne 2022'nin üstüne
2024'ü koyduğumda o zaman bu Temmuz'da çıktığı gibi bam diye çakılabilir. Böyle bir ihtimal var. Şeyde çakılmaz da 2025'te çakılır. O da olabilir. Çünkü çıkışları uzun vadeli, çok uzun vadeli. Ne kadar zamanda çıkıyor? 2015'ten 2018'e 3 yılda çıkıyor. 3 yılda. 3,5 yılda hatta. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra buradaki çıkışımızda şurayı taban alacak olursak, ki burada da tabana değmedi. Onu da söyleyeyim bakın. Kanala değmediği için o kadar çıkmama ihtimali de var. Aynı burada olduğu gibi. Bakın kanala değmeyince ne yapıyor? Şurayı bir toparlıyor. Şuradaki şu düşüş hattının üstüne çıkıyor. Aynı buradaki düşüş hattının üstüne çıktığı gibi. Şuradaki düşüş hattının şu anda tam ucunda bir miktar üstüne, yani 52 binler, 55 binler seviyesinden aynı burada olduğu gibi birden düşebilir. Tabii bu birden bir günde değil bakın ha. O da yine aylar sürüyor. Buradaki göreceğimiz rakam da 17 binleri bulur. 17-18 binleri bulur. İşte bizim Lung'un tarihleriyle de çok uyumlu gidiyor. Lung BTC'ye mi uyuyor? BTC Lung'a mı uyuyor? BTC daha erken doğduğu için Lung BTC'ye uyuyordur diye bir görüş var. Ben de şöyle söylüyorum. Hayır. Ne o ona uyuyor, ne de o ona uyuyor. Ama hepsi de aynı otobüsün içine biniyorlar. İki komşu var. Hatta birisi 5 sokak ötede, birisi 2 sokak beride. Ama aynı otobüs durağına geliyorlar ve oradan otobüse biniyorlar. Yani kriptoların bir eğilimi var. Bu çerçevede hareket ediyorlar. 5 sokak ötede oturan adam, bir sokak geride oturan adamla hiçbir alakası yok. Bitcoin ile Lung'un hiçbir alakası yok. Ama toplumsal bir yaşam var. Bu yaşamda sabah saat 8'de işbaşı yapabilmek için insanlar 6'da, 7'de, 8'de, yani 7.30'da yola çıkıyorlar. Bazıları 2 saat önce 5.30-6'larda yola çıkıyorlar. O yaşam formuna uygun hareket ediyorlar. Öyleyse bunlar da coinlerde, kripto varlıklarda yaşam formuna göre hareket edecekse o zaman Bitcoin yakın bir zamanda, bu yakın zaman dediğim işte atıyorum 6-7 ay içinde, 7-8 ay içinde düşüşünü bize muhakkak ki gösterecek. Hiç sorgusuz sualsiz gösterecek. Ondan sonra soru çıkacak mı? Evet çıkacak. Lung çıkacak. Banko çıkacak. Hani eskiden inşallah maşallahlarla falan da giderdim. Şimdi tabii ki inşallah. Allah'ın izni olmadan olmaz bizim inancımıza göre. Ama şu düşüşü yapmadan o çıkışı yapmayacak diye benim bir düşüncem var. Bunun da dayanaklarını size anlattım. Grafikte kendi yaşamsal formunda ya bir çocuk mesela pisse pistir. Çıkar oyundan gelir, sokakta oynar, elini yüzünü yıkamadan sofraya oturur. Ama bazı çocuklar da vardır, temizdir. Sokağa çıkmayı bırak, kapının önüne çıktı, ayakkabısını giydi, bir şey unuttu, içeriye girer, ayakkabısını çıkarıp da girer. Ondan sonra o alacağı şeyi düzgün bir şekilde alır ve öyle gider. Geldikten sonra da elini yüzünü yıkar, öyle oturur. Şimdi bu hesaptan bu coinlerin de karakteri, genel coinlerinde bir karakteri var. Bu karakterler çerçevesinde bazıları yükselirken bazıları dump yapıyor, dip yapıyor. Bazıları pump yapıyor, bazıları dump yapıyor. Ne demek? Bazı insanlar çok güzel bir ticaret yaparlar, iyi para kazanırlar. Başkaları da gider kumar oynarlar, para kaybederler. Şimdi aynı zaman diliminde, ne diyelim, ayın 8'inde bir kısım insan gider para kazanır, bir kısım insan para kaybeder. Birisi camiye gider, birisi kiliseye gider. Birisi işe gider, birisi de aşna fişne yapmaya gider. Ne diyeyim yani?
Cebine de Marlboro'yu koyar. Kahvede oturur. 3 kuruş da para kazanmaz. Hanımı da hatta temizliğe gönderip onun kafasına vurup parasını alır. Onu yer. Yani öyle insanlar da var. Şimdi böyle coinler de var. Meme coinler, Pepe coinler, ne coinlerse işte. İşte mesela Dogecoin enteresan bir yapıya sahip. Ya arkadaş bunun yaratılış felsefesine çok ters düşüyor. Ama miras yedi. Elon Musk aldı, tepeye uçurdu. Ne olacak bakalım işin ucu bilmiyorum. Çok enteresan. Belki ölene kadar da zengin bir şekilde yaşayacak Dogecoin. Onu da bilmiyorum. Öyle insanlar var ya. Baba yiyor, baba kazanıyor. Çocuğa bırakıyor. Dogecoin'e bıraktı işte. Dogecoin'in kurucusu kimdi? O meşhur bir adam. O da şimdi yapay zeka ile ilgilenecekmiş bu arada. Haberiniz var mı bilmiyorum. Ondan sonra aldı, çocuğu da sağlam bir yere koydu. İyi bir iş adamının yanına koydu. Elon Musk'ın yanına koydu. Hadi gelin Dogecoin'in şeyini uçurun, kellesini uçurun. Ne uçurursunuz? Yok öyle bir şey. Fakat görünen net bir şekilde o ki bu iğneyi işte 5500'lere, 4500'lere her neyse yani attıktan sonra 5500'ler seviyesine gibi gözüküyor sanki. Ha, buraya bir iğne düşebilir. 4500'ler iğne düşebilir. Düşmez demiyorum. Ama beklentim 5500'ler seviyesinde. Attıktan sonraki çıkışı çok tatlı tatlı aynı burada olduğu gibi. Aynı burada olduğu gibi. Yeri belli, yurdu belli. Şimdi ben bunu kaydedeyim ilk önce sizle konuşurken. Evet. Ondan sonra da bu bağlantıyı da alayım. Sizin gözünüzün önünde buraya yapıştırayım. Bir. Bunu da sabitleyelim. 2. Tüm üyelere de bildir diyor. Bildirsin. Heh. Oh be. Yoruldum. Ama inanın o görmüş olduğunuz çizgi parçasını oluşturabilmek için bayağı günlerdir arkadaşlarla çalıştık. Atakan'cığım, biz başka bir şeylere bağlamayacağız diye yaklaşık olarak 1 saattir anlattım. Bu benim bakış açım dedim. Sen $1 bağlayabilirsin. Olabilir de ben olmaz demiyorum ama benim USTC ile bir işim yok. Sadece bir varlığın gelişimini inceledim. $1 çıkar, çıkmaz. USTC'den kopar hatta. Onun için geçmiş sohbetleri eğer bir incelersen stabil coinlerin tıpkı Boost'un birçok pariteden yavaş yavaş çekilmeye başladığı gibi. Hani Binance'ın doları var ya, Binance USD diye geçiyor. Yavaş yavaş birçok pariteden çıkmaya başladığı gibi stabil coinlerin zaten ortadan kalkması lazım. Stabil coin'e niye bağlanıyor bunlar? Mantık ne? Ben söyleyeyim. Mantık insanları alıştırabilmek için yavaş yavaş sakin sakin çeşitli yöntemler uygulanır. Çocuğa da yemek yedirirken bak yukarıdan kuş geliyor diye ağzına mamayı verirsiniz. Stabil coinler böyle bir hikaye. O yüzden $1, $5 veya tabii 30 centlik hiçbir alakası yok. Bir kandırmaca. Bence çok fazla takılmayın derim. Yani asli olarak görmeniz gereken şeyi bir algılayabilirsiniz. Geçen de kimdi o? Valla isimler gelmiyor aklıma. Hakkını helal etsin. Formasyon 4 ayrı dönemde yapmış. Şimdi de bu şekilde yapacak diye birisi bir fotoğraf bir yerden bulmuş, çekmiş, almış, yapıştırmıştı gruba. Allah ondan razı olsun. Hah dedim işte. Formasyonu yakalamaya başladınız. Benzerliği yakalamaya başladınız. Ana konu bunun üstüne kurulu. Yani bu grup kurulduğundan beri kuramsal öngörüyü oluşturan asli olan şey çevresel etkenler,
eğitimler, LUNK'un da çevresel etkenleri var. Bir sürü şeylerle uğraşıyor. Siyasi olgularla uğraşıyor. Biz sadece Türkiye'de sağcıyı, solcuyu, ülkücüyü, türkücüyü birbirinden ayıramadık. Birbirlerine girmişler, saç saça, baş başa kavga edip duruyorlar. Elin gavuruyla ne yapacağız bir de? Lung da aynı şekilde. Kendi içinde bir sürü hengameyi halletmeye çalıştı. Allah'a şükür onları bitirdi. Ama çıktı bir de dünyada onlarla uğraştı. Akşamlar. Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Ya nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olasın Erdinç'im. Sen nasılsın? Bugün biraz böyle hararetliyim. Hakkınızı helal edin ya. Helal olsun hocam. Ne demek? Siz dinlerken keyif alıyoruz. Eyvallah. Ya ben bir şey diyeceğim. Ya şimdi geçen gün Bitcoin hani böyle sert bir düştü ya. Düştükten sonra Lung işte 97'ye 95'lere falan çarptı galiba. Ya ben şöyle bir şey aklıma geldi. Yani grafiğe de buradan bakıyorum. Ya diyorum ki Bitcoin düşmezse eğer ki yani bugün yarın herkeste bir düşüş beklentisi var. Özellikle bir arkadaşı takip ediyorum ben. Mikro Trader diye Evet. bir arkadaşı. Gerçekten uzun zamandır da takip ediyorum böyle hep düşüş yönlü. Demin siz diyordunuz ya 4000'e kadar Bitcoin düşer mi? Bu da 5000'e kadar düşeceğini söylüyor. Bir senedir yaklaşık bunu söylüyor. Hala bunda ısrarcı. Ya ben şöyle şimdi grafiğe baktım. Lunka diyorum ki Bitcoin eğer ki düşmezse bu yakın zamanda yani onun dediği olmazsa ben diyorum ki 11'ler buralar bir şu an için bir dip gibi görünüyor sanki ya. Yani buralarda toparlanan eğer ki Bitcoin düşmezse tabii. Bitcoin düşerse zaten Şimdi yapabilecek hiçbir şey yok. Bitcoin'in düşmesi gerekiyor dedim. Bak bu cümleme çok dikkat edin. Bitcoin'in düşmesi gerekiyor. Grafiksel olarak düşmesi gerekiyor. Yani ne olacak da düşecek? Ne bileyim ben ne olacak? Yani ben Bitcoin'in şeyi değilim. Banko geleceği rakam söyleyeyim. Banko bak bu hiç kaçınılmaz. 27 bin. Banko. Bu Hocam cepte. 26, evet 27 doğru. Ben de o Bu fikrim. cepte. Banko. Uçuşu kaçışı yok. Fakat önemli olan 27 bini bilmek değil. 26 bini bilmek değil. Önemli olan şu. Bak burada kanalda tepeye bir vuruyor. Aşağıdaki alt sınırlayıcıya yalıyor. Alt sınırlayıcıyı yalıyor. Görebiliyor musun cursor'dan? İmleçten. Yalıyor. Ondan sonra tekrar üst sınırlayıcıyı vuruyor. Aşağı geliyor tekrar yalıyor. Ama böyle güçlü bir şekilde ben oraya inmeyeceğim lan der gibi böyle meydan okurcasına yine de bir kere de olsa bir iğneyle de olsa 9 Mart 2020'de tekrar alt sınırlayıcıya bir dokunuyor. Ondan bir olur alıyor. Ondan bir destek alıyor. Onun izni olmadan yukarıya çıkamazsın diye bir kural var. Ve ondan sonra yukarıya vuruyor. O desteği aldığı için, o müsaadeyi aldığı için hani destek noktası, direnç noktası diyoruz ya. Hep bize birçok analistler destekleri, dirençleri çizgi, düz hatlar olarak gösterirler. Hayır efendim. Eğer öyle bir şey varsa Bitcoin'in otursunlar 2011'den bu yana olan grafiğini, logaritmik grafiğini bir inceleyiversinler Allah rızası için. Azıcık bir emek sarf etsinler. Biz gecelerce uyumazken neye göre yaptık? Ve tekrar şu hattı şimdi geliyorum bu bölgeye geliyorum. Ekim 2022'den bu yana oluşan hattı ta en başından şöyle bir toparlarsanız gözünüzde 27 bin, 26 bin cepte diyorum. Bu garanti. Hiç sorgusuz sualsiz. Ama tıpkı Mart 2020'de yaptığı gibi alt sınırlayıcıda destek hattına eğimli bir hat bu. Dikkat ettiyseniz dairesel gibi sanki. Alt sınırlayıcıya bir değmesi lazım. Bu rakamda 15-16 binler. Ama tekrar bir ama, ikinci amayı kullandım. Biz şeyi temizlersek, alt sınırlayıcı, üst sınırlayıcı olayını temizlersek bildiğimiz bir şey var. Bir zirve yaptıktan sonra teknik analizciler işte yatayda çalışıyorlar ya. Şimdi yatay çalıştıracağım. Muhakkak ki o zirveye çıkmadan önce bir tepe var. O tepeye değmeye çalışıyor. Şimdi
2015 Ocak'tan bu yana 2018'e kadar çıkmış ama şu tepeye bir türlü değememiş. Bakın değememiş. Ondan sonra bir daha bir kafasını kaldırmış, bam diye aşağı düşmüş. İkinci yorum bu. Az sınırlayıcı falan yok bakın ortada. Yine aşağı düşerken öyle bir güçlü davranmış ki bir alttaki tabanla kalmış, bir önceki tabanla kalmış. Oradan yoluna devam etmiş. Fakat burada çift tepe yapmış. Bak 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 bak. Burada çok enteresan bir şey var. Çift tepe var. Hani hep çift diplerimiz vardı ya. Bir de çift tepe olayı var. Bunu muhtemelen şimdiki çıkışla da pekiştirmek istiyor. Ama bugün değil. Ama bugün değil. Onu da pekiştirecek. Ne demiştim? İşte 100 binler seviyesinde. 109 binler seviyesinde. Onu da aldıktan sonra şu aşağıya değemediği yere, hani demin dedik ya, Lung'da da aynı senaryoyu çizdik. Bayağı yukarı çıkıyor, sonra tekrar aşağı iniyor. Muhakkak ki şu tabana veya şuraya bir yerlere yaklaşması lazım. Çok güçlüyse ortada kalır. O da 3 aşağı 5 yukarı. Hemen hemen 3500-4000 dolarlar seviyesinde. Ondan sonraki çıkışı yine çok sert olur. Çok da güzel olur. Allah önünü açık etsin. Hocam bir şey diyeceğim. Evet. 3000-4000 dolara düşerse, hani bunu bir tane yine bir yazılımcı arkadaştan dinlemiştim. Kilopi diye kanalı var. Bir ara yine bahsetmiştim. Bu arkadaş da diyor ki yani 14.000, o zaman anlattığını söylüyorum. O zaman diyordu 14.000 dolar bile gelse balinanın biri çıkar. Piyasada ne kadar boşta Bitcoin varsa alabildiğinin komplesini, hepsini toplar. Bitcoin'in de diyor o zaman hiç diyor bir anlamı kalmaz diyor. Ya hele ki 4.000'lere 5.000'lere düşerse balina bunların yani işte 21 milyon tane mi var? Hepsini toplar yani alabildiği kadar. O zaman Bitcoin'in de bir esprisi kalmaz diyordu. Şöyle bir şey, bana. öyle bir balina yok. Hani dünyanın en zengin insanlarını konuşuyoruz ya. Hiçbir en zengin insan kumar oynamaz. O bir kumar. Kumar oynayarak yukarı çıkmıyorlar. Kumar oynayarak ancak aklınızı başınıza toplarsınız. Champagne Zhao, değil mi? CZ diye bahsettiğimiz adam. Allah ömür versin ona. Bu adam kumarı oynadı. Çok iyi bir kumarbazdı. Binance kurulmadan önce. Bu işin ilmini, cilmini yalamış, yutmuş, çok güzel de paralar kazanmış. Ama ve lakin kumarı bıraktı. O çok güzel paralardan sonra akıllı ticaret yapmaya başladı. Şimdi o söylediğiniz balinalar bilmem kaç trilyon dolardan bahsediyorsun. Milyon değil, milyar dolar değil. 21 milyon çarpı 14 bin desem ne yapıyor? Bakalım. 21 milyon. Efendim çarpı 14 bin. Ben bir şey söyleyeyim mi? 294 milyar dolar. Hiçbir zengin adam, balina diye tabir ettiğimiz, böyle bir parayı bam diye yatırmaz. 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolar yatırıyorlar. 5 milyar dolar yatırıyorlar. Bir bakın, inceleyin ya. Hani bir şey söylendiğinde beynimizle de bir tasdiklememiz lazım. Eğer tasdikleyebiliyor isek tamam. Eyvallah. Hep beraber Hocam inanacağız. BlackRock mesela trilyon dolara hükmediyor bu adamlar. Öyle bir büyük fon. Trilyon Yani dolarda bir ürüne yatırmıyor. 5-10 milyar dolar yatırıyor. 15 milyar dolar yatırıyor. Ama 294 milyar yatırmıyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? hocam işte ama 5.000 dolara düşerse biraz daha düşmüş oluyor. O zaman da 120 milyar dolara belki hani ihtimal. İşte o zaman olur. 4.000-5.000 dolarlara düştüğünde Black Rock'larda gelir, White Rock'larda gelir, Yellow Rock'larda gelir. Bütün rock'lar gelir. Biz bile gideriz be.
Vallahi diyorum sana. Tamam. Biz 5.000 doları görelim. Bizimkisi efendim şey olduğunda, uçmaya başladığında, çünkü bizimkinin çıkış şekli belli yani. Yani dibinde bundan daha aşağısı yok. Ne olacak abi? 0.0000001 mi olacak? Öyle bir şey yok. Onu yaptı zaten bir kere. Yeter. Kaç defa yapacak? Biz bile elimizde 90 dolardan 60 dolardan verdiğimiz 1 milyon adetle 60 milyon dolar yapar. Gideriz 5.000 dolardan Bitcoin alırız. Sırf bak, hatta yatırım için de değil, biliyor musun? Şu anda çoğumuz Bitcoin'e böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz. Lan param olsaydı alsaydım ya şeklinde. 5.000 dolara indiğinde işte çok merak ettiğim Bitcoin'i aldım. İşte benim de var. 5 tane var. 10.000 tane var. 5.000 tane var. 3.000 tane var. Veya 300 tane var diyebilmek için bile biz de alırız. Almayız demiyorum bak. İşte orada BlackRock'lar, efendim White Rock'lar, beyaz rock'lar, kara rock'lar, hangi rock'lar varsa buyursun gelsinler, 5.000'den aldığında da uçar. Ki zaten onu anlatmaya çalıştım. Dedim ki bir dip yapacak. O dip eğer alt sınırlayıcıya, şu bölgeye 14.000'e, 15.000'e, 16.000'e gelir ise oradan da çıkabilir. Ama şurayı yakalayacağını ben hala da inanıyorum. Hala inanıyorum. Biz de bunu çünkü çok yaptı. Kriptoların yapısında olan bir şey bu. O zaman 4.000-5.000'lere iğne şeklinde gelebilir. Bir iğne olaraktan alt sınırlayıcıyı geçer, onun bütün isteklerini yerine getirir, icazetini alır, ondan sonra oradan yukarıya da uçar. Çünkü alt sınırlayıcının altına inmek demek, onun bütün isteklerini yerine getiriyorsun demek. Üst sınırlayıcıyı patlattığında da bir Allah'ın kulu tutamaz. Ne demek tutamaz? Al sana 1.900.000, 724.000, 1 milyon seviyelerine kadar banko çıkar. Banko. O çıktığında artık Mars'ta mı kullanılır? Efendim Ay kolonisinde mi kullanılır? Sonuçta bizim yılı da geçti. Hani yıllardan diyeceğim, 2022'den bu yana 2023'ü de atlattık. Anlatmaya çalıştığımız şey, kripto varlıklar evrensel, insanlar için konuşuyorum. Evrensel bir şekilde kullanılacak varlıklar diye konuştuk. Tabii ki kıyamet kopmazsa, çok enteresan bir şey olmazsa, işte hani şimdi kutuplar takla atıyormuş, bilmiyorum duydunuz mu? Kuzey, güneyde kuzeye evriliyor. Yani bilimsel olarak da ispatlanmış ve hala da dönüşümü oluyor. Yani bir kıyamet olgusu var. Ama beklediğimiz kıyamet nasıl bir kıyamettir? O da ayrı bir şey, tartışılır. Herkesin ayrı bir inancı var. Ben hepsine saygı duyuyorum. Ama saygı duyuyorum demek onları destekliyorum anlamına gelmiyor tabii. Netice itibariyle yani lafı dallandırıp budaklandırmayalım. Dediğin doğru. Hani bahsettiğin kanal muhtemelen hemen hemen bizimle benzer bir yakınlık çerçevesinde bir bakış açısıyla konuşuyor diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Yani bir gün böyle oturup da işte bu tarz arkadaşlarla bir yüz yüze, ya ben böyle düşünüyorum, sen nasıl düşünüyorsun, ha öyle miydi şeklinde bir tartışmak isterim. Bu geliştirir bizi. Bizi köreltmez. Tam tersine geliştirir. Şimdi şu çıkış şeklinde şuraya dikkatlice şöyle bir bakın. Şu bölgeye ama bakın. Yani iki pembemsi olan bölgeyi başından sonuna şöyle bir bakın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bakalım ne olacak. Şuraya gözlerinizle iyice bir bakın. Şu bölgeye. Şimdi size bir şey açacağım.
Evet. Onu da kaldıralım. Şunu görebiliyor musunuz? O çıkış şeklini burada görebiliyor musunuz? Şu bölgede. Ay, elimle. Şurada. Tam böyle çöküşten az önce. Çöküşten az önce. Bunu görebiliyor musunuz? Çöküşten az önce Bitcoin. Peki Bitcoin'in yerlere inme ihtimalini hiç aklınıza getirir misiniz? Nokta getirmiş miydiniz? Böyle bir şey olabilir miydi? İmkansız gibi bir şey değil mi? Bitcoin'de niye olmasın? Soru bu. Aynı Bitcoin grafiği. Alın size Bitcoin grafiği. Aynen. Hatta aylık bazda açarsam resmen Bitcoin grafiği. Şimdi 80, 90, 100 binleri bulmak şöyle bir kere kenara dursun. Eğer buradan aşağıya bir çakılırsa vay haline. Ama orada bayağı uzun bir zaman geçirip de çıkarsa o da bambaşka, tadından geçilmez olur. Lafı şuraya getireceğim. Bitcoin'in bir inişi olacak. Ne kadar olacak? Ne şekilde olacak? Lung gibi mi olacak? Lunch değil bu arada. Bazı arkadaşlar lunch kelimesini kullanıyorlardı. Lung. Luna klasik. Luna Jelacic değil. İşte bu çöküşü Bitcoin verir ise o diplerden Bitcoin alınması ne kadar tatlı olur. 2 sene, 3 sene bekletir mi? Lung bizi bekletti değil mi? Yaklaşık 2 yıl oluyor neredeyse. Mayıs'tan Mayıs'a 2 sene. Bekletsin. Çıkışı da 2 sene olsun mu? 4 sene. 2027 yılında Bitcoin zengin olursunuz. Yani şu yeşil lung alanıyla Bitcoin'in çıkışını şöyle bir gözünüzün önüne oturtun. Kırmızıyı da Bitcoin'in geleceği olarak düşünün. Bakalım ne çıkacak. Bambaşka bir şey çıkar. Bambaşka. İşte orada BlackRock'lar gelir alırlar. Ben de alırım. Vallahi alırım. Eminim birçoğumuz sırf içimizde Bitcoin alamadık diye kalan o böyle bir hani şey vardır ya, ukde. Ya hani be alsaydım be dediğiniz bir ukde vardır. Sırf onun için bile alırız. Almaya başlayınca da Bitcoin aynı Lung'da şimdi olacağı gibi uçuşunu göstermeye başlar. Ve o uçuş 90 bin dolarların, 100 bin dolarların çok üstüne çıkar. Çok üstüne çıkar. O çıkmaya başladığında da bilin ki uzay çalışmalarında dünyalılar, yani bizler çok ciddi bir yol kat etmişizdir. Ya hocam yani senin bahsettiğin şurada 5-10 sene. 5-10 senede nereye yapacağız ki? Nereye gideceğiz? Ya arkadaşım 100 sene öncesini hatırlayın. Yani tarihsel olarak hepiniz okudunuz 100. Kimse 100 yaşında değil burada şu grupta. Ama 50 yıl öncesini az çok biliyorsunuz. Babalarınızdan, dedelerinizden. Kağnılarla şehirden şehre gidilirdi. Atlarla gidilirdi. Sonra arabalar çıktı. Bundan 50 yıl önce arabası olan insanlar zengindi ya. Hacı Murat varsa zengindi. Mercedes, Almancı kafasına tüy takmış olan şapkalılar da vardı. Hocam bağlı mıyım? Lütfen. Hocam dedemin babası yani büyük dedem Trablusgarp Harbi'nde çok özür dilerim, at işesin de idrarını süzüp içelim diye bekleyen insanlardı. Aradan çok zaman geçmedi. Sadece 100 yıl geçti. Yani teknolojinin ilerlemesi çok enteresan bir şekilde gidiyor. Çok hızlı değil, ivmeli bir şekilde. İvme demek birim zamandaki hızlanma şeklidir. Hızı değildir. Hız birim zamanda kat ettiği yoldur.
birim zamandaki hızlanma şeklidir. Hani derler ya, sıfırdan 100 kilometreye kaç saniyede çıktı. O mantaliteyle e, sonsuz döngüde çok daha büyük hızlar elde ediliyor. Şu an teknoloji bunu yapıyor. Hani robotlar çıkmışlar, evlerimize girmişler. Gavuristan'da var ya, Türkiye'de de birkaç kişi de varmış. Uçaklar aldık. Hani Türker Bey'in bahsettiği gibi karnındaki veya atın işte idrarından bahsederken şimdi sevgili İbo'muz olsun, bilmem neyimiz olsun, bazı iş adamlarımız olsun, bayağı da 3-5 kişi de değil ha, 35 kişi değil bunlar. Jetlerle metlerle gidiyorlar. Hayal etmek şöyle dursun. Biz yukarıda geçerken el sallayan bir dönemin insanlarıyız. Uçak yukarıdan geçerken ta kilometrelerce öteden ben uçak gördüm diye sevinip mahallede anlatan insanlarız. Bugün uçağa sanki dolmuşa biner gibi biniyoruz. Bu çok daha kısa bir süre sonra nerelere evrilecek onu anlatmaya çalışıyorum. Ve oralara evrildiğinde bu kripto paralar ne işe yarayacak onu anlatmaya çalışıyorum. Ve buna devletler nasıl müdahil olmaya çalışacaklar, nasıl katılmaya çalışacaklar, onları daha önceden anlatmıştım. Şimdi Amerika'da ETF'leri onaylayacak. Hani düne kadar kripto paralara karşıydı bu Amerika. Ne oldu? Kaybetti. Kim kazandı? Kripto varlıklarla ilgilenen ana grup kazandı. Doğu bloğu. Doğu bloğu da hangisi? Çin mi? Hayır. Önceki sohbetlerden hatırlarsanız benim tezimde o yatıyordu. Dedik ki şey kazanacak. Türkiye Cumhuriyetler işte Başkurdistan'dan tutun efendim Kırgızistan, Çerkezistan, Türkmenistan, İstan, Macaristan ve Güney Kore'ye varana kadar. Hatta Japonların bile bize yakınlığı, akrabalık demeyeceğim ona, bize yakınlığı çerçevesinde hareket edecek olursak enteresan bir koridordan bahsediyorum. Ta Macaristan'dan başlayıp en son okyanusa varana kadar, doğudaki okyanusa varana kadar ne okyanusu? Pasifik mi? Atlantik mi? Varana Pasifik kadar Okyanusu hocam. Pasifik değil mi? Yanlış konuşmayayım diye şey yapmaya çalışıyorum. Pasifik Süveyş Okyanusu kanalı o varana amaçla açıldı hocam. doğru. Süveyş kanalı o amaçla açılmıştır zaten. Pasifik Okyanusu'na kolay ulaşabilmemiz için Cebeli Tarık'tan değil, Kızıldeniz üzerinden Hindistan'a ve doğu tarafına, özellikle Japonya'ya daha kolay varılabilmesi amacıyla yapılmıştır. Aynen. Şimdi bir de Panama kanalı var. Niye söyleyeceğim şimdi onu, ne alaka diyeceksin, özür dilerim. Hani maydanoz olmak amaçlı söylemiyorum. Bu arada Panama kanalı kuraklıktan dolayı geçişlerini azaltmış. Güney Amerika'yı komple dolaşmak zorunda kalıyorlarmış şeyler. Allah sonumuzu hayırla getirsin bu arada. Fakat Edgar Case'in şeyi var. Bir kehaneti var. Hani kehanet diyorlar tabii ona. Öngörüsü var. O da diyor ki iklimler kaymaya başlayacak ki gerçekten de şu anda neredeyse yazı yaşıyorduk daha şundan 20 gün öncesine kadar. Ondan sonra akabinde de buzullar eriyince dünyayı sel basacak. Tıpkı Nuh tufanında olduğu gibi. Ama tamamını mı basacak? Hayır diyor. Onunla ilgili de öyle özel olarak isteyen olursa birkaç video var. Onları şey yapabilirim, paylaşabilirim. Evet arkadaşlar. Gene süreyi uzattık galiba. 1,5 saat oldu. Hepinizi Hocam söz alabilir miyim? lütfen. Hocam 5-10 dakika müsaade ederseniz. Şimdi şu ayın 11'inde, Ocak ayının 11'inde bizim Lunç'un 4. evinde, yani ayak ucunda en dip noktasında bir yeni ay olacak. Bu yeni ay da Lunç'un natal haritasındaki ayının tam karşısında olacak. Yani Ayın biz 11'ine bir denk Lunç'un, geliyor. 4 gün sonra.
Evet, 4 gün sonra efendim. Burada Evet. bu 11 derece Oğlak Burcu'nda Deneb diye bir yıldız var. Bunun diğer bir adı Siyah Kuğu. Yani bizim İstanbul'un sembolü olan Siyah Kuğu. Şimdi çok Hmm. ilginç bir durum. Bu Lunç'un en karanlık noktasında oluyor. Bu ayın 11'inden sonra da Güneş Oğlak Burcu'nun son derecelerine doğru, Lunç'un haritasındaki en dip noktadaki Plüton'a doğru. Yani bizim Azrail dediğimiz işte en Genelkurmay Başkanı, yani öyle söyleyelim. En öldürüp dirilten feleğe, yani Plüton'a değecek. Ben bu en karanlık noktada sizin bahsettiğiniz onun altında işte 4 sıfırlı rakamlara, yani dediğiniz gibi günlük bazda orada çok durmadan bir deyip çıkabileceğini, öyle bir ihtimal olabileceğini baktığım zaman, yani kış gününde olacak olan fırtınanın şiddetini ölçemeyeceğimiz misalde öyle bir gün yaşayacağımızı, yani sizin görüşlerinize istinaden anlıyorum. Ama bunun nerelerden dönünce tabii ki o gün içindeki hareketlerine bağlı olacak. Ama ayın 21'inden, yani 21 Ocak'tan sonra çok iyi günler, çok güzel günler geldiğini bizim haritamız bize söylüyor. Bu Güneş Boğa burcuna varana kadar, hatta işte Yengeç burcundaki natal ayına ulaşana kadar, yani önümüzdeki 5-6 aylık süreçte bizim çok çok iyi noktalara, 3. döngünün içindeki çok çok iyi noktalara gelebileceğimiz kanaatindeyim. Daha önce de söylediğim şeylerin aynısını hemen hemen tekrar ediyorum. Ama şu anda en karanlık fazdan geçiyoruz. Yani Güneş yükselene değdikten sonra şu anda en ayak ucu noktamızda. Güneş, yani Lunç'un kendini çok zayıf hissettiği, böyle çok cılız kendini gösterebildiği bir noktada. Yani kışın kıyametin estiği tam kış ortasındayız yani haritasına göre. Ama ayın 21'inden, ocağın 21'inden sonra kuvvetlenmeye, çok ciddi kuvvetlenmeye başlayacağımızı haritamız söylüyor. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Benim astrolojiyle hiçbir şeyim yok. Teknik olarak bir bilgim yok. Sadece hani az çok böyle sağda solda görüyoruz ya, internette, haberlerde, Çok medyada. yaygınlaştı her yerde, evet. Şimdi bu böyle yuvarlak bir harita değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru, yuvarlak. 12 Tamam. evi olan bir harita. Bir şey soracağım. Şimdi bir şey soracağım. Sadece aklımdan geçen bir şey var. Acaba diye bir soru var. Onun sorunun cevabını bulmaya çalışıyorum. Hani teyit Buyurun. almak değil de sorunun cevabı. Şimdi bu güneş haritayı önünüze koyduğunuzda, Jonk'un haritasını önünüze koyduğunuzda, Evet. o dairenin neresinde? Şu Yukarısında mı? anda Aşağı, en altta mı? Lunç'un kendi haritasında asendantın üstünde 8. evde. Ancak bugünkü transit haritada Bizim anlayacağımız gibi söyle. Haritanın altında mı, üstünde mi? şu Sağında mı, anda solunda mı? altında, şu anda en dip noktasında, ayak ucunda. Dur. İkinci soru bunu tamamlayacak. Bu güneş haritayı önüne koyduğunda, dairesel olan haritayı önüne Evet. koyduğunda, altta diyorsun. En Buradan dipte. en dipten sağa doğru mu yürüyor, sola doğru mu yürüyor? Sağa doğru yürüyor, ileri doğru. Sağa doğru. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz garip bir cümle olabilir bu. Benim cehaletime de vermiyorum. Yani bu konudaki cehaletime diyorum. Estağfurullah. Şöyle, sol taraf bizim her zaman bildiğimiz kadarıyla karşımıza kuzeyi aldığımızda arkamız güney, sağımız doğu, solumuz batıydı değil mi? Doğru. Güneş o zaman alttan böyle sağ tarafa yukarıya doğru yükselecekse Evet. batıdan doğmuş olmuyor mu? Pardon, batıdan doğuya doğru yürümüş olmuyor mu? Batıdan doğuya doğru yürümüş oluyor. Aynen öyle. Peki, şimdi bambaşka bir şeye doğru getireceğim. Hani bu kıyamet alametlerinde güneş batıdan doğuya doğru doğacak diye bir şey var, söz var. Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacaktır diyor Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi. Hı. İşte batıdan doğuya doğru hareket ediyor ama. Aşağıda güneş, ve ondan Zaten sordum yukarıda mı aşağıda mı diye. şu anda en dipte. En dip aşağısı yani. Evet, en Dairenin aşağıda. altı. Alt Ve tarafı. aşağıdan sağ tarafa doğuya doğru gidiyor. Doğru.
O zaman demek ki bir süre yükseliş evresini göreceğiz ama daha doğmamış olacak. Ne zaman Bu doğacağını ben size söyleyeyim. Yengeç heh, balık burcunun son derecesi, Koç burcunun ilk dereceleri, ilkbahar. heh, demek istediğimi anladın değil mi? Şafak vakti ne zaman? Sen bize onu Efendim söyle. şafak vaktine 2 ay var. 2 ay 10 gün var. 2 ay 10 gün sonra tan vakti mi şafak mı? Yani böyle Şafak vakti yani doğuyor. Doğum günü. doğuyor değil mi? Doğum günü değil. Ascendant üstüne geliyor. Doğum günü Boğa burcunun 14 derecesine geldiği zaman şafak Ne zaman vaktine oluyor? Balık burcunun son derecesi. Ayın 21'i Mart'ın Hangi ay? 21'i olması lazım. Ha, işte bizim hani o Şubat Mart'ta bir şeyler oluyor arkadaşlar dememle sanki örtüşmeye başladı. Ama hocam bu ayın 21'ini yani Ocak ayının 21'ini çok önemsiyorum. Buradaki bu Azrail ile Güneş'in yani Plüton'la Güneş'in buluşması yani Güneş'i merkezi gezegen, Plüton'u da son gezegen kabul edersek burada bunların ikisinin buluşmasında biz diplerini göreceğiz ya da dipten çok sert yukarı kendi atımımızı göreceğiz. Yani ikisinden birisi Ha, olacak. işte dipten bir sonrasını göreceğiz. Ama yani gene gecenin içindeyiz. Gerçekten Gecenin de en karanlık fazındayız. Ayın 21'inden gecenin sonra birazcık böyle sabahı hissetmeye başlayacağız. 2 ay sonra da Güneş ascendantın üstünden doğacak. Kendi aynen. Güneş'in üstüne varması Boğa burcunun 15 derecesi. Şimdi eğer şu şeyi bizim haritada bu işte grafik. Bizim harita şeyde Temmuz'da öğlen vaktini ifade ediyor ise ve şimdi yavaş yavaş dönüşü başlatıyor ise ayın 11'inden sonra 21'inden sonra ne zamansa yani 10 gün 20 gün sonra yani 21'inden sonra yani 15 gün var değil mi yaklaşık olarak 14-15 gün var. Takribi. 14 gün sonra yani ben o zaman şu kalın siyah hattı bir miktar sağa doğru kaydıracağım demektir. Bir. Orası dönüm noktasıysa doğum saati de muhtemelen işte ne bileyim ne oluyor? Tepesi olduğuna göre şuralarda bir yerlerde oluyor. Güneş Balık burcunun son derecesine geçince Koç burcuna geçince Güneş. 1 Nisan gibi, 20 Mart gibi. 20 doğru Mart mu? gibi. 20 Mart gibi evet. Güneşi burada doğurttuysak öğlen vakti de Temmuz oluyor arkadaşlar. Yani 60 dolar Temmuz. Ondan sonrası 90 dolara doğru gidiyor. Orada bir çöküşümüz var. Yani güneşin sıcağından herhalde galiba pişeceğiz. Çok fazla paradan dolayı şaşıracağız. Ondan sonra akşama kadar gene bununla uğraşacağız. Akşam vakti ancak sakinleşip, serinleşip kendimize geleceğiz. Akşam yalnız, gece değil. Çünkü her ne kadar dip gibi gözükse de akşamleyin dinlenmiş ne bileyim evde işte eşimizin de güzel yemekleriyle beraber çocuklarla da oynaşaraktan yorgunluğumuzu atmış bir şekilde yeniden yükselişimiz başlayacak Allah'ın izniyle. Birazcık sanki seninkine uydu. Veya uydurmaya çalıştım. Öyle bir şey oldu. Türker Hocam senin de emeğine sağlık. Gerçekten Allah var etsin. Evet. Peki. Arkadaşlar dükkanı kapatalım mı? Hemen hemen 2 saat oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Canı gönülden muhabbetle öpüyorum. Kalın sağlıcakla.